Adana. Güneşin yakıcı ışığıyla, toprağın bereketiyle anılan bir şehir. Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında uzanan bu kadim topraklar binlerce yıldır insanlara yuva olmuş. Burada her taşın, her rüzgarın, her tarlanın bir hikayesi var. Hititlerden Romalılara, Osmanlı'ya kadar birçok uygarlık geçti buralardan. Ama Adana'nın asıl ruhunu yaşatan bu topraklarda kök salmış halklar oldu. Onlardan biri de Cerit aşireti. Ceritler Oğuzlardan Avşar boyuna bağlı konar göçer bir Türkmen aşireti. Yüzyıllar önce Orta Asya'dan yola çıkıp Torosların eteklerinden geçerek Ceyhan'ın, Adana'nın verimli ovalarına kadar geldiler. At sırtında, deve kervanlarında, yanlarında sadece eşyalarını değil, kültürlerini, inançlarını, hikayelerini getirdiler. Onlar için toprak sadece geçim kaynağı değil, bir kimlikti. Ceyhan'ın rüzgarı onların sesini taşır, Torosların gölgesi onların yurtlarını korur. Buğday tarlalarında, su kenarlarında, köylerin sessizliğinde hala o eski izler yaşar. Cerit aşireti bir soyun değil, bir geleneğin adıdır. Misafirperverliğiyle, onuruyla, sözüyle tanınır. Her aile bir hikaye, her hikaye bir mirastır. Ve biz şimdi bu videoda zamanın içinden süzülüp gelen o mirası dinliyoruz. Adana'nın sıcak toprağında, Seyhan'ın suyunda, Ceyhan'ın bereketinde, Ceritlerin izinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası Adana, köklerin ve hikayelerin şehri. Ve bu hikaye Cerit aşiretinin hikayesi. Buralar mısır biçilmiş, kaldırılmış artık. Genelde mısır, yer fıstığı, mısır, yer soya göre. Buğday olmuyor, buğday da oluyor, soya da oluyor. Ne ekersek oluyor da tarlalar çok geniş olduğu için şey yapamıyoruz yani. Yoksa kışlık marul, maydanoz her şey ekilebilir. Onlara da gidiyor. Evet, doğru söyleyeyim. Ceyhan'da Güleç ailesindeyiz. Amcamız, yengemiz, Burak kardeşim, hoş geldiniz. Çok güzel bir fıstık. Bir fıstığın tarifini alabilir miyiz yengesi de? Fıstığı 3-4 su yıkıyorsunuz. Düdüklüye koyuyoruz. Düdüklüden başka bir şey de pişmiyor. Taze fıstık. Düdüklünün içine bir kase tuz. Kaya tuzu veya kalın tuz, turşuluk da olabilir. Üstüne su koyup kaynatılıyor.
Ondan sonra yemeseye doyamaz. Köyümüz çok eskiye dayanıyor kuruluşu. Derit aşiretinin yaşadığı. Bu köyle birlikte 7-8 köyün oldu. Bu aşiretin devamı olarak. Dışarısında, Maraş'ta, Kırşehir'de çok geniş bir aşiret. 400 yıl öncesine kadar dayanıyor bu aşiretin gelişi. Osmanlı döneminde Rakka'ya sürülen, Suriye'ye Rakka'ya sürülen Cerit aşiretinin ismi de şundan geliyor. Atı çok iyi kullanıyorlar. Cirit atıyorlar, savaşçılar, atikler, hızlılar, erkekleri. O yüzden isim olarak Cerit ismi oradan geliyor. Aşireti oraya sürme sebepleri Arapların Anadolu'ya gelmesini istememeleri. Osmanlı'nın Arapları engellemek için Rakka'ya sürüyorlar. Oradan gelmesinler diye, Anadolu'ya girmesinler diye. Tabii bizimkiler de yaylaya, kurovaya alışık olduklarında, çöl sıcaklarına alışık olmadıklarında tekrardan buralara geliyorlar. Bizim köyümüzün kurulması da ta o yıllara dayanıyor. Yani Ermenilerden alınan bir köy. Buralarda eskiden Ermeni çiftlikleri, hala tarlalarımızda taşlar bu. Şu mesela duvarlar hep Ermeni çiftliklerinin duvarları. Şu karşıdaki taş duvarlar aynı. Onlardan biz tarlamızdan getiriyoruz. Bu duvarları, köydeki çoğu evin duvarları o Ermeni çiftliklerinden kalma. Onların taşlarıyla yapılmış evler. Osmanlı'dan da öncesi var, Selçuklu'dan geliyor. Öyle söyleyeyim. İlk yerleşen dedelerimiz Hacı Mustafa, Hacı Müslüm, emmi çocukları diğer köye yerleşiyor. Hacı İbrahim, Memice, Hacı Hüseyin. Her Senin- kardeş bir köye yerleşiyor. Orada genişletiyor. o çocuklar orada çoğalıyor. Orada genişliyor. Halbuki bunların hepsi kardeş çocukları. Emmi çocuklar. Akrabalığımız da oradan geliyor. Yani köydeki herkes birbirine akraba. Evet. Bu Cihembekirli'de halalarımız var, dezelerimiz var. Altıgöz'de gene dezemiz, halamız var. Sonradan çocuklar üniversiteye gidince kızımız oraya gitti. Oradan kız geldi. Yani aşiretlerimiz önce Çerkez çoğaldı. Ondan sonra da Kürt de, Arap da hepsinden de karıştı. Vermeye başladı. Evet. Eskiden yörükler kavgacı diye bize ceritlere kız vermezlerdi. Kimse dövücü geçse de yok bunlar ceritlere bize bela olur, şey olur diye kız vermek istemezlerdi. Ceritler bir düğüne gitti mi 2-3 gün orada yer içer eğlenir. Yani güzel de oyun oynarlar. Eskiden ben kaybaba güleşçi pehlivan gittiği yerde güleşi yaptırırlarmış. Amcası da pehlivan. Biri Osman Korkmaz, biri Murat Korkmaz. Öyle muhakkak düğünlerde güleştirirlermiş onları. Çok İstanbul'da da çok yerleşen oldu. Mersin'de de yerleşen var. Her yerde çoğaldı. Köye yerleşen dediğimiz dedemizin dedesi oluyor. Benim dedemin sadece. Yani dedemizin 100'den fazla torunu var. Evet. Onların çocukları var. Yani bizim bilmediğimiz akrabalarımız var artık bu saatten sonra. Evet. Yani bu topraklar aslında Ceritlerin toprakları. Evet. Yani bu gelen zenginlik de o zamandan gelen zenginlik. Toprakları o zaman işgal ediyorlar. Hep verimli arazilere geliyorlar. Irmak kenarı. Verimli arazilere gelince de buraları kullanmaya başlayınca çıkmak istemiyorlar. Buradan çıkmak istemiyorlar ama çok fazla zorlanıyorlar da böyle savaşçı olduklarından, olduklarından Osmanlı kullanmak istiyor yani. Bir isyan bastırmaya gitsinler, bir şey yapsınlar diye askeri yönden kullanmak istiyor aşireti. Mersin Köprüsü'nde Memici dedemiz yaptırmış. Mersin geçtiğimiz O çektiğimiz köprü. onu da dedemiz yaptırmış. Evet. Köprüyü gördük. Önemli bir köprü. Burası Kadirli üzerine giden daha önceden çok bundan daha işlek olan bir yol yani. Bundan daha önce daha işlek olan bir yol. Evet. Buradan işte ticaret yapıyorlar. Andırından bile buraya bir şey yatır satmaya gelen oluyor. Kadirli'nin ötesine Kayseri'ye kadar bu yol gidiyor normalde. Bizim köyümüzün önünden geçen yoldu. Geçtiğimiz yok. O yolda da ticaret yaptıklarından bizimkiler de, Ceritler de biraz böyle almayı seven, haraç kesmeyi seven bir şey olduğu için, aşiret olduğu için geçenden haraç alıyorlar. Alma kolu diye ismi geliyor aslında. Alma kolu konuşula Elma Gölü'ne dönüyor. Yani gölümüz yok aslında. Bir göl yok ortada. Elma Gölü diye bir şey. Alma kolundan geliyor da. Hayvancılık olmazsa tarım olmuyor. İlla hayvancılık olacak. Olacak. Bu yaptığımız iş 6. 7. kuşağım. Benden önce Dedem 7 de kuşak daha. Dedemizin belki dedesi de yapıyordu. Onlar da koyunculuktan şeyden. Dedemizin dedesi de. Bizi hiç bırakamadık o yüzden. Hayvancılığı bir hastalık gibi oldu. Hiç bırakamadık. Patlatma diyor merdaneli. Öbürü de sırtı tazeledikten sonra üzerini oturtursun
gönenin yüzüne çıkarsın diye makara önüne de takoz yaptırdık. Bunlar da tarla sulamak için tava diyor. Toprak yiyor bunlar da. Ekim makinemiz işte bununla ekiyoruz asıl fıstığı. Fıstık, mısır, soya. Bu ekimleri aynen bu makine yapıyor. Bu da artık depoya çekilmiş hali. Satış yapacağız artık buradan sonra. Bu şekilde kırılıyor, satışa çıkıyor artık. Bizim de sattığımız adamlar da bunu kırıp bunu tuzlanıp kavruluyor. Evet Burak, geldik fıstık tarlasına. Fıstık tarlamıza geldik. Bu sökülmemiş hali fıstığın. Şu an daha makine girmedi. Makine girdiğinde bunu ters çeviriyor. 2-3 gün kurumasını bekliyoruz. Ondan sonra patoz giriyor. Patozdan sonra da evdeki haline geliyor fıstık. Seriyoruz yere, kurutuyoruz. Sonradan da el ettirip içeriye çekiyoruz. Şu an söküme geldi. 2 gün sonra bunu sökmeye başlayacağız makineyle. Toprağa bu iğneleri attıktan sonra bak, şu iğneyi görüyor musun bak? Evet, evet. Bu iğnenin ucunda yer fıstığı var. Demek bu Toprağın işte ya. altında bu şekilde iğnelerini attıktan sonra bunlar hep iğne. Vay, Biraz vay, beklesek vay. onlar da büyüyecek. Tamam işte olay bu. Bayağı da çıkıyor baksana. Aynen. Oh, fıstıklara bak. Bu şekilde yetişiyor fıstığımız. Oo, hem de büyük yani. İyi, Aynen. güzel. Öyle küçük müçük. Elek altı oluyor yani, yemliğe gidiyor. Bunlar da bizde kalanlar satışa Makine çıkardığımız. ayıklıyor onları. Aynen, makine bunları ayıklıyor, küçüğünü büyüğünü.